Merhaba arkadaşlar, Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cevizli baklava tarifim var. Bu baklavayı sipariş olarak hazırlıyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Yıllardır yaptığım bir baklava arkadaşlar. Kesinlikle yanıltmıyor beni. Sizler de bu baklavayı mutlaka bayram için deneyin derim. Baklavamın önemli detaylarını kaçırmamanız için videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İlk önce yoğurma kabımın içerisine 1 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı limon suyu ekliyorum. Daha sonra da 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Ve 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı da yoğurt. Bütün malzemeleri ekledikten sonra spatula ile güzelce bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra hemen unu ekliyorum. 3 su bardağı un ekledim arkadaşlar. Güzelce hamuru toparlayıp elimle de kıvam aldırıncaya kadar yoğuruyorum. Baklava hamurunu ne kadar güzel yoğurursak arkadaşlar açılması o kadar kolay olur. Mutlaka sizler de hamuru toparladıktan sonra 3-4 dakika hamuru güzelce yoğurun. Bu aşamadan sonra en az 3-4 dakika yoğuruyorum hamuru. Gördüğünüz gibi pürüzsüz ve yumuşak bir hamur oldu. Şimdi hamurumu hemen bezelere ayırıyorum. Toplamda 14 tane beze yaptım. Bezenin büyüklüğünü, küçüklüğünü açacağınız tezgaha ve oklavanıza göre ayarlayabilirsiniz. Benim tezgahım ve oklavam büyük olduğu için bezeleri büyük ayarladım. Hemen ilk bezemi bu şekilde açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Hepsini bu şekilde açtıktan sonra ara katlarına nişasta koyarak kat kat üst üste alıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayıp bir yarım saat dinlendirmeye bırakıyorum. Üzerine poşet kapatıp yarım saat dinlendirdikten sonra artık diğer aşamaya geçiyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan yardım alabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa arkadaşlar bana yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Gördüğüm zaman hemen dönüş sağlarım. Baklavamızı mutlaka nişasta ile açalım. Kesinlikle un kullanmayalım arkadaşlar. Mısır veya buğday fark etmez. Yarım saat dinlendirdikten sonra yine ilk bezeyi alıp altına ve üstüne nişasta ekleyip bolca oklavam ile açıyorum gördüğünüz gibi. Dinlenmiş bir hamur olduğu için açılması kolay oluyor. Hamuru yumuşak yapıp dinlendirdiğiniz zaman açmakta kesinlikle zorlanmazsınız. Çok kolay bir açılması oluyor. Gerçekten inanılmaz derecede ince bir yufka oldu arkadaşlar. İlk etapta bolca nişastayı ekleyelim. Daha sonra çok fazla eklemeyelim. Gördüğünüz gibi incecik bir yufka oldu. Her bir yufkadan 2 kat elde ediyorum arkadaşlar. Çünkü bezeler büyük olduğu için yufkalar da büyük oluyor. Hemen tepsime alıyorum. Kenarlarını da kesip yine orta katında kullanıyorum. Ben baklavamı cevizli yapıyorum. Siz isterseniz Antep fıstığı veya fındık ile de yapabilirsiniz. Her iki yufkada bir arasına birazcık sıvı yağ serpiyorum arkadaşlar. Ara katlar bu sayede daha güzel açılıyor ve daha güzel pişiyor.
Hemen şöyle hızlı bir şekilde bir tane daha açtığımı göstermek istiyorum sizlere. Videoyu sizleri sıkmamak için fazla uzun tutmamaya özen gösterdim. Gördüğünüz gibi çok kolay bir açılması var. Gerçekten çok ince bir yufka oldu. Baklavanın arkadaşlar özelliği zaten yufkasının ince olmasıdır. Hamuru yumuşak ve yaparsanız ve dinlendirirseniz siz de kolaylıkla ince bir şekilde açabilirsiniz. Yine aynı şekilde bunu da 2 kat olarak tepsiye yerleştiriyorum. Yufkaların aşağı yukarı arkadaşlar bezelerin yarısını bu şekilde yapıyorum. Diğer yarısının kenarlarını koyuyorum. Orta kısmını yüzlük olarak kullanıyorum. Yine de ara katlarda 2 yufkada bir sıvı yağ serpiyorum. Bunu da unutmayalım. Kenarlarda gördüğünüz gibi yine orta kata alıyorum. Düzgün bir şekilde yerleştirelim ki bir tarafı ince bir tarafı kalın olmasın. Son kalan 5 tane bezenin orta kısmını bu şekilde oklavaya sarıp kenara alıyorum. Kestiğim kenarları tabana yerleştirdikten sonra bu 5 taneyi en üste seriyorum arkadaşlar. Yüzlük olarak kullanıyorum. Bu sayede üzeri daha güzel çıtır çıtır oluyor ve incecik oluyor. Bu arada şerbeti de hazırlıyorum arkadaşlar. Şerbeti de göstermek istedim sizlere. 4 bardak şekere 4,5 bardak su ekledim. Kaynadıktan sonra süre tutup 13 dakika kaynattım. İçine de birkaç damla limon ekledim. Bu arada baklavamın tam orta katına cevizi ekliyorum. Sadece tek katında kullandım cevizi. Bolca cevizi ekledikten sonra üst kısmına devam ediyorum yine aynı şekilde. Kenarından çıkardığım parçaları üzerine yerleştiriyorum. Kalan bezeleri de bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Biraz önce de söylediğim gibi 5-6 tanesini bu şekilde ayırmıştım. Oklavaya sardım. Şöyle sizlere bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunları oklavaya sarıp üzerine bir poşetle kapatıyorum. Daha sonra yüzlük olarak kullanıyorum. Videoyu uzatmamak için hepsini açtığımı gösteremedim arkadaşlar. Tepsinin tamamını aynen söylediğim gibi doldurduktan sonra şimdi kenarlarını düzeltip kesme işlemine geçiyorum. Ben kare kesim yapıyorum. Siz isterseniz baklava dilimi olarak da kesebilirsiniz. Üzerinde 150 gram tereyağı, 1 su bardağı da sıvı yağ kullandım. Yağı ekledikten sonra tekrar bir kere daha kesiyorum. Yağı içerisine daha güzel alması için. Bu sayede daha güzel pişiyor baklavamız. Bu da önemli bir detay arkadaşlar. Elimden geldiği kadar bütün püf noktaları paylaşmaya çalıştım. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorum kısmından yazarak sorabilirsiniz arkadaşlar. Hemen dönüş sağlarım. 180 derecelik fırınımda yarım saat ilk önce pişiriyorum. Daha sonra ayarı 160'a düşürüp yarım saat daha pişiriyorum arkadaşlar. Ara katlarının daha güzel pişmesi için. Gördüğünüz gibi baklavam çok harika oldu. Gerçekten çok güzel bir baklava oldu. Çıkardıktan sonra da hemen ılık olarak şerbetini döküyorum üzerine. Ben bu baklavayı sipariş hazırladığım için sizlere ancak bu kadar gösterebiliyorum. Deneyecek olan herkese tekrar buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.